Güneş, Güneş iyi misin? Güneş iyi misin? Güneş, beni duyuyor musun? Güneş bana bak. Güneş, Güneş. Hayır, hayır, hayır. Güneş, Güneş ne olur benimle kal. Güneş ambulans arıyorum, benimle kal. Güneş, Güneş, Güneş. Duyuyor musun beni? Güneş ne oldu, başını mı çarptın? Benimle kal, tamam mı? Hastaneye gidiyoruz. Benimle kal. Gözlerini aç, hastaneye gidiyoruz, tamam? Peki. Ay, ki. Meryem'in o gece evine gittiğini söylemesen, ha? Bir tanıdık falan almış parfüm kokusunu desen. Ha Dicle? Şimdi de kapalı. Dicle, canım kardeşim. He abi, he. Kızlara parfüm kokusunu bir tanıdık almış derim. Onlar da bana hangi tanıdık derse ne cevap vereyim mesela? Dayımı söyle. Dayımı söyle. Onu nereden tanıyacaklar ki? Nereden bulup hesap soracaklar? İnanamıyorum sana gerçekten. Abi sen bu zekayla var ya bu yaşa kadar iyi geldin. Hasta. Bak, pişman olursun. Sen beni tehdit mi ediyorsun ya? Ne yapacaksın? Ha? Anneme bilekliğini kaybettiğimi mi söyleyeceksin? Git söyle durduğun kabahat. Ben de giderim babama. Fırat iş görüşmesine diye çıkıp halı sahaya maça gidiyor derim. Yapmadığın şey sanki. Öyle mi? Öyle. Görürsün. Hasta. Bak Bırak bu onu. çantanı harcarım. Fırat bırak onu. Bırak kalıbını bozacaksın ya kaç para o? Anlatacağım mı kızlara? Düzgün tut şunu düzgün tut. Anlatacağım mı kızlara? Anlatacağım. Bak öyle sıkılarak ya yapma gitti çal. Sen görürsün. Sen var ya bittin. Ağlatacağım seni. Görürsün. Aman ne korktum. Kızım deli misin sen? Gece vakti çamaşır makinesi mi açılır yahu? Lan! Lan! Canım kardeşim. Canım kardeşim. Yapma. Hayır, hayır. Ne oluyor oğlum? Anne, nereden kapanıyor bu? Bu kapanma düğmesi nerede? Bozacaksın. Dur durdum tamam dur. Güzelim forma gitti ama ya. Ya bir şey soracağım. Ben mitoman mı oldum? Aydan ablaya Güneş evde mi dedim. Paniğe bağladı hemen. Ben de ay unutmuşum toplantısı vardı dedim. Mitoman neydi Gülüm? Kronik yalan söyleme hastalığı. Yok Gülüm ya, mitoman falan olmadın. Aydan ablayı bilmiyor musunuz? Güneş nerede falan filan diye sorsam... ...kadın şimdi oradan endişe yapıp hastanelik olacaktı. Telefonu kapalı. Ya belki de doğruyu söylemişimdir. Ayrıca yalan söylediğimi nereden biliyoruz? Yani belki gerçekten kızın toplantısı var. Ben farkında olmadan gerçeğin üzerine ayağımla bastım. Ben dayanamayacağım. Ben bir ofisi arayayım. Sende kartı var mı? Şurada bir yerde olacaktı. Ah. Tamam. Evet, şimdi Setenay. Aşkım sen şimdi o tabağı yavaşça bana veriyorsun. Ve artık yemeği durduruyorsun. Yeter benim midem bulandı ya.
Açmıyorlar. Sen niye böyle yana yakıla Güneş'i arıyorsun ki Dicle? Kızlar benim size bir şey söylemem lazım. Ama biraz şok edici bir haber. Yani o yüzden Güneş gelmeden söylemeyeceğim. Çünkü ilk önce bizden bunu nasıl saklarsın diye bir posta kızacaksınız bana. Acaba o mu yaptı diye kuşkulanacaksınız. Ama emin olabilirsiniz. Yani ben eminim çünkü o yapmadı. Ben de bunu iki parti yaşamak istemediğim için Güneş gelsin söyleyeyim. Tek partide bütün tepkileri toplayayım. Anlaşıldı. Büyük konsey toplantısı. Gece uzun olacak. Ben çay koymaya gidiyorum. Evet evet koy. Sen nasılsın? İyiyim. En hakiki arkadaşlar, en iyi teselli cümlelerini bilenlerdir. Biz hepimiz aşk mağduriyetlerine karşı idmanlıydık. Söylenecek en doğru sözleri ezberlemiştik. Evlenip boşansaydınız daha kötü olacaktı biliyorsun. Aşkım, bak ne söyleyeceğim sana. Sen şimdi Emre seni terk etti zannediyorsun ya. O iş aslında öyle olmadı. Sen Emre'yi çoktan dehlemiştin be. Yani ruhsal olarak. Emre de bunu anladığı için zaten sessizce yolundan çekildi. Yani bir nevi yolunu açtı gibi düşün. Tabii canım. Vallahi billahi bak. Ayrıca önümüzdeki sene mesela bu zamanlarda ne olacak biliyor musun? Sen böyle seviliyor, seviyor olacaksın. Gülüp oynarken o Emre vicdansızı var ya, o Emre vicdansızı. Çok mutsuz olacak Setenay, çok. Peki niye? Çünkü ahını aldı. Ve Setenay, ah asla yerde kalmaz. Asla, mümkün değil. Yarına kalır, yanına kalmaz. Maalesef hiçbiri doğru değildi. Hepimiz yalan olduğunu biliyor ama yine de inanmak isteyerek söyleyip dinliyorduk. Diğer tarafta Güneş doğruları, yalnızca doğruları söylüyordu. Tabii sadece bildiği kadarını. Ben arkamdan gelen biri olduğunu fark ettim. Tam arkamı dönüp bakacakken Kim olduğunu göremediniz yani. Çantanızda neler vardı? çantamda kimliğim, ehliyetim, kredi kartlarım, 120 lira kadar falan bir nakit para vardı ama esas önemli olan bir dava dosyasıydı. Ben bugün arşivden bir dava dosyası almıştım ve o dosya benim için gerçekten çok önemliydi. Ve ben aptal olduğum için o dosyayı açıp bakmadım, evde bakarım dedim ve sonra Şurayı imzalayın. kamera görüntülerinden hırsızın kim olduğunu öğrenebiliriz değil mi? Sokakta aktif bir kamera varsa bulunur. Tekrar geçmiş olsun. Ekiplere söyleyeceğim, eğer bir şey öğrenirlerse size haber verirler. Tamam. Bakın benim için gerçekten çantanın, cüzdanın, paranın hiçbir önemi yok. Ama o dosyayı gerçekten bulmamız lazım, acilen. Para etmeyecek eşyaları yakınlardaki çöplere atıyorlar bazen. Ben civardaki ekiplere haber veririm. Tamam. Teşekkürler. Yani ekipler harekete geçene kadar ben gider kendim bulurum zaten. Ne yapıyorsun Güneş? Başın dönecek. Oturur musun? Hayır iyiyim. Tamam bir şeyim yok. Gidebilirim. Tamam, ben giderim. Sen otur lütfen dinle. Hayır doktoru gördün. Zaten bir şeyim yok. Gidebilirsiniz dedi. Sorun yok. O dosyayı bulacağım. Doktor aynı zamanda bütün gün dinlenmen gerektiğini de söyledi. Atladın galiba onu. Tamam Malaz eve gidince... Annem. Telefonu verir misin bana? Saat kaç oldu? Anneme haber vermedim. Alo anneciğim. Güneş ben. Bu benim başıma nasıl geldi ya? Ben dün soyulabilirdim, dünden önceki gün soyulabilirdim. Ben o dosyaya ulaştığım gün nasıl soyulurum? Bilmiyorum, o dosyada ben... Meryem'in neden öldüğünü ya da öldürüldüğünü öğrenebilirdim belki de. Bu işin peşini hiç bırakmayacaksın değil mi? Hayır. Ben Meryem'in kalbini kırdım. Ve ben artık bunu telafi edemem. Ama ona eğer ne olduğunu öğrenebilirsem... belki şu kadarcık da olsa beni affeder. Yoksa ben bu yükle gerçekten yaşayamam. Yok. Burada da yok. Güneş. Ya çevredeki bütün çöplere baktık. Ya istersen İstanbul'daki bütün çöplere bakabiliriz ama yani... Yok tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Ayrıca o anda oradan geçiyor olman da büyük şans benim için. Teşekkür ederim.
Keşke birkaç dakika önce geçmiş olsaydın. İyisin değil mi? İnsanlar her aşkın yeni bir başlangıç olduğunu sanırlar. Öyledir de belki. Ama bazı aşklar geçmişin çöplerini eşelerken başlar. Bu yüzden de sevdiğine uzanan bazı eller kirlidir. Güneş geldi galiba. Ne oldu kafana? Kafana ne oldu be? Ne oldu Güneş? Aa, iyi misin? Tamam. Ortalığı velveleye vermeyin, iyiyim. Hastaneye gittin mi? Gittim. O yüzden geç kaldım. Bir de sonra Alazla'da ne kadar çöp konteyneri varsa onların içine baktık. Niye? Hani çantayı cüzdanı oraya atmışlardır diye mi? Ay yok yavrum, çantasında, cüzdanında falan değilim ben. Meryem'in üstünde hayat sigortam yazdığı dosya var ya, o çantamdaydı. Çantamla beraber çalındı. Bir dakika. O dosya mı? Evet, Meryem'in o numarayı yazdığı dosya. Meryem'in hayat sigortam yazdığı dosyanın içinde bir tane numara vardı. Ben o numarayı önce hesap numarası sandım ama değilmiş. Sonra telefon numarası olabilir mi acaba dedim, o da değilmiş. Sonra bir şimşek çaktı kafamda. Arşive gittim, dava dosyalarına baktım. Gerçekten de bir dava dosyası numarasıymış. Ben de aldım, eve geliyordum. Sonra olanlar oldu. Mehveş Hanım da o numarayı silmeye çalıştığına göre... bu dava dosyasıyla Mehveş Hanım'ın da bir ilgisi olabilir. Bu Mehveş, sana parfüm veren Mehveş değil mi? İyi o zaman kesin ilgisi var. Çünkü öldüğü gece de Meryem'in evine gelmiş. Aynen o kadın. Ne diyorsun sen ya? Sen o gece Meryem'in yanına gittiğini nereden biliyorsun? Abim düğünden sonra Meryem'e gitmiş. Ne? Ne yaptın sen? Güneş dosyayı okuyup olayları anlamadan önce ofisimde bir gece geçirmek istedim. Yarın ikimiz de mesleğimize veda edebiliriz. Bak beni aptal yerine koyma Mehveş. Ne yaptığını çok iyi biliyorum. Sırf o dosyaları koruyabilmek için Güneş'e sen vurdun, bunu biliyorum. Ne? Ne vurması ya? Ne diyorsun sen? Ne oldu Güneş? Eğer ona bir şey olsaydı sen de gerçekten. Sakin anlatır mısın şunu? Nasıl sakin olayım ya? Ya nasıl bu kadar ileri gidebilirsin yaptığını saklamak için? Pardon. Düzelteyim. İkimizin yaptığını. Ben seni korumak için yaptım. Sırf babasından sevgi görmediği için kırılan, hayatı boyunca ona kendini kanıtlayabilmek için umutsuzca direnen bir kadını sevdiğimi düşünüyordum ben. Ben bayağı yanılmışım ya. Ben bayağı manyağın biriyle berabermişim. Yeter ya. Ben daha fazla hakaretlerini duymak istemiyorum senin. Cevap ver. Ne olmuş Güneş'e? Bilmediğine inanmıyorum. Tamam Alaz, ben kendim arar öğrenirim Güneş'ten. Tamam? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Telefonu kapalı. Gerçekten bilmiyor musun ne olduğunu? Alaz neyi sorduğunu bile anlamıyorum. Güneş'e biri saldırmış. Kızın kafasına vurup çantasını almış. Nasıl yani? Dosya gitti mi o zaman? Evet. Ne olur kusura bakma, seviniyorum böyle ama... ona bir şey olsaydı dediğine göre Güneş'in durumu gayet iyi. Ve bir de dosya ortada yok yani. Bu bildiğim bayağı mucize. Sen benim Güneş'e vurduğumu mu düşündün? İnanmıyorum sana ya. Bir de savaş veriyorum ben seni kaybetmemek için. Vazgeçtim. Benim manyak olduğumu düşünen bir adamı ben istemem zaten. Bitsin istiyordun ya. Bitti. Mehveş ondan uzak dur. Yoksa kendimi yakma pahasına seni de yakarım. Çok ciddiyim. Bir dakika ama olamaz. Mehveş Hanım babasının cenazesine bile gelmedi. Meryem öldüğü zaman Mehveş Hanım yurt dışındaydı. Yalan söylüyor olamaz mı Güneş? Ya yalan söylüyor ya da o parfümden kullanan başka biri var. Peki Dicle, şunu soracağım sana. Sen
abinin Meryem öldüğü gün Meryem'e gittiğini ne zamandır biliyorsun? Meryem'in evini boşalttığımız günden beri biliyorum. Ve bunu bize söylemedin mi? Ne yapayım Setenay? Kızlar bakın, ben abimin kimseye zarar vermeyeceğini bilirim. Hadi diyelim ben yanıldım, zarar verdi. Abimin Meryem'i zehirleyip bu delilleri ortadan yok edecek kadar zeki olmadığına %1.000.000 eminim. Ama ne bileyim yani, belki siz... Biz de şüpheleniriz, sonra polise şikayet ederiz diye korktun değil mi Dicle? Sana inanamıyorum ya. Sanki Fırat'ı tanımıyoruz biz. Meryem'e zarar vermeyeceğini biz de biliyoruz. Hem o yapmadı desen sana da inanacağız. Öyle değil mi Güneş? Ya tamam kızlar, şimdi lüzumsuz yere cadılık yapmaya gerek yok. Dicle'nin de bunu niye yaptığı ortada. Ya Fırat onun abisi. Ya kardeş ya. Nasıl yani? Meryem de bizim kardeşimizdi. Güneş, anlamıyor musunuz beni? Evet, anlamıyorum Dicle. Çünkü ben tek çocuğum. Benim kardeşlerim kim biliyor musun? Sen, Meryem. Bu dünya üzerinde benim için sizden daha önemli kimse yok. Ama sen bize kardeşim derken demek ki o kadar da ciddi değilmişsin. Ya ne alakası var Allah aşkına, gözünüzü seveyim ya. Konuyu nasıl buraya taşıyorsun Güneş? Ya yapmayın, böyle olay çıkartacak şeye gerek yok ya. Vallahi bana bakma, ben de yardımcı olamayacağım. Sen de gitmek istersin belki Melike, bilmiyorum. Nereye gideyim aşkım? Burası benim evim zaten. Haklısın. O sıralarda hepimizin yüreğinde büyük uçurumlar açılmıştı. Setenay o korkunç boşluğu yiyeceklerle doldurmaya çalışırken... ben de yazarak kendimi avutmaya çalışıyordum. Herkes bana kızgın, ben de aranızdan birine kızgınım. Çünkü o kişi sırrımı kullanarak bana eziyet ediyor. Tamam, bunları baskıya gönderirsin. Ha Esra, sağ ol ya. Sağ ol derken? Fazla mesaini yazdırıyorum. Tamam, kibarlık güzel ama haklar da unutulmasın. Tabii ki, merak etme. Ha, yarın izinlisin. Sahte nişanlım adına çiçekler, çikolatalar gönderen şakacı. Ben hiç gülmüyorum. O zaman gerçeği söyle Dicle Hanım. Yoksa sürprizler bitmeyecek. Günaydın. Aa. Nasıl ya? Beni beklemeden mi gidiyorsunuz? Hani biz bir geceden fazla küs kalmayacaktık? Aşkım sen onu 2 gecede artık. Bir dakika. Siz ikiniz bana küsemezsiniz. Setenay, Emre ile barışıp sinsi gibi haftalarca bizden saklamadın mı? Ya ben gidişatına bakmak için şey yapmıştım. Ya sen Güneş Hanım? Meryem'in işaret ettiği bir dosya var. Sen onu bize söylemeyin. Ben işe yarar bir şey bulunca söyleyecektim zaten size. Allah Allah. Ben de abimin kokusunu aldığı parfüm bulmak için bekledim. Ya sizin haberiniz yok. Ben kaç öğle aramı parfümcülerde ziyan zebil ettim. Hatta bir keresinde o kadar kötü kokuyordum ki Sergen Bey yanımda fenalık geçirdi. Siz bana küsemezsiniz anlayacağınız. Çünkü hepiniz sır sakladınız. Sen alınma bebeğim. Sen hariç senin gizli saklın yok. Ben de size küsüm. Şimdi izleyin, trip nasıl atılır öğrenin. Ay bırak, tamam gel. Gel tamam. Maç berabere. İndir şu burnunu. Önce sen. Hadi neyse ben kaçtım. Şşt, işine odaklan, işine. Aşk meşki alanda olan. Neyse, artık barıştığımıza göre operasyon başlasın. Başlasın. Saatlerimizi ayarlayalım. Kollara girilsin, yürü. Öldün. Yeteneksiz. Ha, bizim Ekrana yüzümüzden. bakmadan oynuyorsun. Ay hiç Hala bilmiyor yanlış bunlar yere ya. vuruyor. Gel. Buraya canım, buraya. Getir. Dicle Aydın benim. O çiçekler de yapışkan sevgilimden geliyor. Ben toplu birkaç imza atayım diyorum. Böyle uğraşmayalım.
Kendimi keseceğim ya, kendimi keseceğim. Hakkındır. Ama güzel kokuyor. Tebrik ediyorum. Bu ofis toplam 10 yılda bu kadar çiçek çikolata görmemişti. Rekor sende. Fena mı oldu Sergen Bey? Aç bir ilaç geziyorlardı. Hepsinin karnı doydu sayemde. En çok da bu yedi. Şeker hastası olacağız. Ama biraz fazla oldu sanki değil mi ya? Çünkü ben bir boğulmaya başladım. Peki, affet beni jestleri mi yoksa yarışma sonrası hediyeler mi? Hangisi? Canım sevgilim, sen beni bağışlayana kadar durmayacağım. Seni seviyorum. Bitti diyorum anlamıyor. Tutku devam ediyor. Yani aklı başında bir insan ki nişanlının öyle biri olduğuna eminim. Ki nişanlısı palyaço. Ona performans sanatçısı değil. Değil mi? Bitti sözcüğünü anlardı. Belki sen yeterince net davranmıyorsundur. Ne dersin? Çok doğru. Çok doğru. Bak siz genel olarak kadınlar net değilsiniz. Ben anlamıyorum. Yok benim kalbimde özel bir yerin var. Yok bu birbirimizin hayatından çıkmak demek. Bu ne demek ya? Cihan, kız seni terk etmiş. Vallahi mı? Hem de geri dönüşsüz. Sergen Bey, ben öğle aramı bir saat uzatabilir miyim? Yani akşam da bir saat geç çıkarım, telafi ederim. Sebep? Bankaya gideceğim. Yalan söylüyorsun. Bak bütün bankacılık işlemleri cepten yapılabiliyor. Artık şubeye gitmeye gerek yok. Sergen Bey, Senden ricam bir daha yalan söylerken daha yaratıcı ol. Sergen Bey, bir saniye. Cep telefonundan yapılamayan bankacılık işlemleri de var. Örnek ver. Peki, madem istiyorsunuz. Mesela arkadaşınızın kalbini kıran bankacının canını okumak gibi. Benim kibar, tatlı, naif, içli arkadaşımın prenses diye el vermediği için edemediği hakaretleri suratına böyle hönkürmek gibi. Bir dakika. Nasıl yani? Bankaya bunun için mi gideceksin? Yani evet, tamam pek böyle inandırıcı gelmiyor kulağa. Yok. Ben ikna oldum. Tamam. Ya bunu hiç kimse, sen bile uydurmuş olamazsın. İstediğin kadar geç gel. Sergen Bey, bir saat bana yeter de sen bile uydurmuş olamazsın derken. Yazarların hayal gücü geniş olur. O açıdan dedim. Yemedim de tartışamayacağım. Ha Dicle. Ofisteki kutlamaya nişanlını da bekliyoruz. Unutma. Unutmam. Çiçeğin çikolatasını alır gelir. Kendimi keseceğim ya, kendimi. Al, kıza götür. Geri dönmez diyordu. Dönmez ama olsun, senden ne şansın ya. Ben terk edilecek adam değilim. Aa, doktor rapor vermedi mi? Verdi de kullanmadım. Niye kız? Yani ben ücretli izin için kendi kolumu kırma fantezileri falan kuruyorum. Bu çantamla beraber çalınan dosyayı bulmam lazım. Bir saniye bile bekleyemem. Ama Mehveş Hanım duymasın ha. Gerçi yani arşivdeki tüm dosyalar kaybolsa ortadan yine de ruhu duymaz da... ...yine de öğrenmesin. Yok. Nasıl olmaz ya? Elektronik arşivde yok. Belki kaydedilmemiştir. Senden önceki avukat çok sallapatiydi. Bir dakika. Ben bu dosyayı nasıl bulabilirim? Yani bulamayacaksın. Yapılacak hiçbir şey yok. Güneşciğim, çok geçmiş olsun. Alazdan duydum, dehşete kapıldım şimdi. Teşekkür ederim. Ya gerçekten çok korkunç bir olay. Ama artık her yerde kameralar var. Eminim sana bunu yapan en kısa sürede bulunacaktır. İnşallah. Daha iyi misin? Mehveş Hanım. Ben size parfümünüzü vereyim. Bana biraz ağır geldi. Bir de siz galiba sürekli bu parfüm kullanıyorsunuz. Bazı şeylere çok bağlanıyorum. Bu parfüm de onlardan bir tanesi. Yıllardır hiç değiştirmedim biliyor musun? Ay o kadın Meryem'in düğünde yurt dışındaymış. Biz neyin peşindeyiz?
Doğru söylediğini nereden biliyoruz Melike? Bence hiç uğraşmayalım. Git pasaportuna bak. Yani oradan anlarız. Odasını mı karıştırayım yani? Ne öyle bakıyorsun yani? Neden olmasın? Geldi alçak. Geliyor kansız, vicdansız. Birbirimiz için savaşmayı biz çok küçükken öğrendik. O zamanlar Setenay ve ben kuzu gibi iki çocuktuk. Ve bir gün mahalleye Bülentler taşındı. Ah o Bülent yok muydu o Bülent? Balonlarımızı patlatıp bizi üzüyor. Şekerlerimize el koyuyordu. Setenay'la ben hiçbir şey yapmıyorduk. Ta ki Güneş apartmana taşınana kadar. Birleşirsek Bülent'ten güçlü olacağımızı ve birbirimiz için savaşmamız gerektiğini bize Güneş öğretti. Şimdi Melike de bize katılmıştı. Ve Setenay'ın savaşmaya tenezzül etmediği yerde biz 3 intikam meleği hazırdık. Dur ablacığım, sen bunu al. Bizim işimiz şu kansızla. Ben var ya... Ben senin olmayan şerefine tüküreyim. Hatta bir kere değil, 2 kere tüküreyim. Düğünde o kadar insanın önünde kızı terk etmen yetmedi değil mi vicdansız? Melike bunu burada yapmasak iş yerimdeyiz şu an. Özellikle onun için yapıyoruz Emre. İş yerinde rezil rüsva ol diye. Ey ümmeti Müslüman! Ey ümmeti Müslüman! Hiç kimse bu adama güvenip de parasını emanet etmesin. Çünkü bu adam değil parayı kendisine emanet edilen pırlanta gibi, prenses gibi, pamuk gibi bir kalbi bile hiç acımadan kırıp üzerinde tep tep tepinebilen bir kansız. Ağzına sağlık bebeğim. Senin hiç mi utanman yok be? Ya o kız sana güvendi be, inandı. Hem de 2 kere. Ayrıca mesajla terk etmek nedir? Ergen misin sen Emre? Ya bak Dicle, ben bunu sadece kendim için yapmadım. Setenay için de yaptım. Ya ailesi evlenmesine izin vermeseydi? Ha? Ya Setenay'la barışmasalardı? Setenay bunu kaldırabilecek miydi o zaman? Bir de bunu düşün. Güneş çabuk ya, ben ikna olur gibi oluyorum. Yüzüm yumuşak. Onu da böyle kandırdın değil mi? Alçak. Gel Güneş gel, sen de et hakaretlerini, bu işkence bitsin artık. Yo, benim sana bir şey söylememe gerek yok ki. Senin zaten Allah çoktan belanı vermiş. Ya senin başına bu dünyada bir insanın başına gelebilecek en kötü şey gelmiş zaten. Ne gelmiş? Ya sen Setenay'sız kalmışsın ya. Ah kıyamam. Bu hayatta bir daha seni hiç kimse sana 2. şans verecek kadar sevmeyecek. Bravo Güneş! Bravo! Çünkü neden biliyor musun? Bu dünyada sadece bir tane Setenay var ve sen onu kaybettin. Şimdi gidip bunların hepsini ağlayarak günlüğüne yazabilirsin. Ay pardon. Elim çarptı. Bence buraya geldiğimiz Setenay'a söylemeyelim. Hiç gerek yok. Bence de. Zaten kolay atlatıyormuş gibi duruyor. Setenay nasıl sensiz biliyor musun? O eğleniyor. Ya deli olacağım Yiğit ya. Ya deli olacağım ya. Ya arkadaşım, yıl olmuş 2022. Bu ülkede nasıl hala duygusal suçlar için bir yasa, bir hüküm olmaz ya? Nerede bu devlet? Nerede bu devlet? Nerede bu millet Yiğit? Yok maalesef yok işte. Allah Allah. Bak gülme. Özür dilerim tamam. Ya gülme, sinirleniyorum bak. Ya ben de gülüyorum belki ama şu an sinirden gülüyorum. Beni dinle. Ya bak bu Emre şerefsizi var ya, bu Emre
Seri bir kalp kırıcı. Sadece benim kardeşime verdiği zarardan ötürü demiyorum bunu, yanlış anlaşılmasın. Bugün Setenay'a, yarın başka bir kızcağıza. Kim bilir kaç tane genç kızın daha rüyalarını katledecek bu hain ya. Ya bu adam toplum için ruhsal olarak bir tehdit, seri bir kalp kırıcı. Melikeciğim, inan yapacağım hiçbir şey yok. Ya olsa yapacağım. Ha bir dakika, şimdi eğer Setenay'a karşı bir yanlış olduysa, ne bileyim dolandırıcılık, ne bileyim şiddet, böyle bir şey varsa... Ha, yok tövbe. Tövbe, yukarıda Allah var. O iftira olur yani. Öyle bir şey yok. Hatta aksine çok da kibar çocuktu. Biz çok severdik. Ne diyorum ben ya? Kansız vicdansız. Yavaş, bir daha sakın kendine vurma. Tamam, bir sakin ol sen. Bak bir fikrim var. Ben seni yarın alayım. Şöyle bir Şile'de bildiğim çok güzel bir balıkçı var. Oraya gidelim. Sen yine böyle konuşursun. Ben yine seni seyrederim. Ne diyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Bazen aşırı tatlı bir insan olduğunu hiç söylemiş miydim sana? Ne diyorsun? De işte yarın olmaz. İşim var. Olur olur. İşin bitsin. Beklerim ben de. Ev mi göstereceksin? Yok, ev işi değil de yani özel bir işlerim var. Kişisel, kadın işleri, kuaför falan yani öyle mi? Ay, nasıl da bildin. Tamam. Başka bir izin gününde yaparız, olur mu? Şimdi beni karakoldan beklerdi. Ben biraz... Görüşürüz. Alo, ben uçak biletini aldım. Yarın sabah 8'de oradayım. Peki kayıp dosyanın hangi davaya ait olduğunu bulamaz mıyız? Yani buranın baktığı tüm davalarla arşivdeki dosyaları karşılaştırırsan anca bulursun ha. Kafayı kırıp deli olman lazım yani. Olurum biliyor musun? Olurum. Nereye? Mehveş Hanım'ın masasına bir dosya bırakmam lazımdı. Unutmuşum. Şimdi aklımdayken bırakayım da döndüğünde masasında olsun. Tamam. Ne arıyorsun Güneş? Yani Mehveş'in odasında. Gizli gizli ne arıyorsun? Sosyal medyasına o gün alacaktın canım, geçmiş olsun. O adam Alaz Bey'miş. Yani sevineyim mi, üzüleyim mi? Sevinme. Uzak dur o adamdan. Ne arıyorsun Güneş? Tamam canım, ilişkisi olup olmadığını bilmeden ben zaten aklımdan... İlişkisi var yok meselesi değil. Uzak dur. Neden?
Sonra konuşuruz bunları. Sen o zamana kadar bana güven lütfen. Pasaportun. Sana bulduğum bütün parçaları anlattım Alas. İşte kuyumcuya gideceğimi sadece Mehveş Hanım biliyordu. Sence bu tesadüf olabilir mi? Bence Meryem'in ölümüyle Mehveş Hanım'ın bir ilgisi var. Ben eminim bundan. Pasaportunu aramamın sebebi de arkadaşımın öldüğü gün nerede olduğunu öğrenmek. Meryem'i Mehveş'in öldürdüğünü mü düşünüyorsun? Ben elimde bir kanıt yokken kimseyi suçlayamam. Mehveş pasaportunu, özel eşyalarını falan yanında taşır. Ofiste bırakmaz. Ben bugünü hiç yaşamamış sayıyorum. Sen de kendini böyle bir şey için bir daha bu kadar riske atma derim. Yoksa hapse giren sen olursun Güneş. Ama söylediğim şeyler sana da mantıklı geliyor değil mi? Hayır. Bence çok yanlış yorumluyorsun. Resmi görmeden yorum yapamam. Hala puzzle'ın parçalarını biriktiriyorum. Tamamlayınca yorum yapacağım. Güneş. Sana bu işin peşini bırak diyeceğim ama... dinlemeyeceksin biliyorum. Beni daha şimdi tam olarak tanımaya başladın. Mehveş'e beni şikayet etmeyeceğin için teşekkür ederim. Galeri nasıl diyor o muydu bugün? Setenay inşallah adını bile unutacak kadar yorulmuşsundur. Ay yok tam aksine. Ya o kadar boşluk ki bütün travmalarımı böyle tekrar tekrar yaşadım. Ben de ufak bir yalan söyledim. Hastayım dedim. İzin aldım. Aa bir saniye. Sen patronuna yalan mı söyledin? Vay be. Ben de var ya patronuma yalan söyleyen tek insanım diye böyle kendimi biraz yalnız hissediyordum. Neyse yalnız olmadığını bilmek güzel. Ya ben sadece boğazım ağrıyor dedim. Senin gibi yok palyaçolu, nişanlı hikayesi kurmadım. Şimdi ne yapıyorsun? Biraz alışveriş yaptım. Ne aldığımı sormam vallahi. Ama mutlaka hepsini bir gün kullanırım. Ha, bak şöyle yapalım. Bu leğen falan satılan dükkanlar var ya. Ha, sen oralara git. 3-5 tane leğen al. Hem anacığını da kullanır, ziyan olmaz. Hem de böyle senin içindeki alışveriş isteği biraz azalmış olur. Tamam mı Setenay'ım? Bak bana güven. Böyle durumlarda en tehlikesiz yerler oralar. Yok kuaföre gideceğim ya. Biraz saçlarımın uçlarını kestireceğim şimdi ben. Tamam o da olur. Ben çıkınca seni ararım. Bir de bak sakın unutma. Sen dünyanın en güzel, en tatlı, en sevimli, en akıllı kızısın. Erkek olsam var ya kesin sana aşık olurdum. Hatta aşık olmazdım, aşkından sürünürdüm. Hadi bay bay. Öpüyorum bay bay. Komik olan yine ne? Ne var yani? Biz kızlar böyle birbirimize iltifat ediyoruz arada. Yani bence siz de deneyin. Ne kadar yakışıklısın. Yani sevimlisin, karakterin iyi, komik bir adamsın gibi. Böyle iltifat edin birbirinize, iyi gelir. Yok. Ha, Dicle, banka baskını nasıl geçti? Fena değil. En azından gününü mahvettik, o da bir şey. Ne oldu? Benim bir arkadaşım 2. kez nikah masasında terk edildi ama aynı adam tarafından. Biz de gittik nişanlısına bir göründük. Bravo. Şimdi Dicle bununla ilgili bir ayrılık ekonomisi yazısı yazar. O da bir 4 sayfa tutar. Derginin 4 sayfası hazır. Cihan, sen var ya beni hiç tanımamışsın. Hiç. Ben arkadaşlarımın acılarından yazı çıkarmam. Çok esaslı kızsın. O zaman şey yaparız. Şirketin 5 yıllık büyüme hedefiyle şu anki durumunun arasındaki farklılığın nedenlerini yazarsın ha. Ayrılık ekonomisini alayım ben. Bildiğim yerler sonuçta. Biraz bahsetsene. Hangi kalemler var bu harcamalarda? Ay en sevdiğim konu. Bir kere çikolata ve karbonhidrat harcaması tavan yapıyor. Hem de öyle böyle değil. Sonra tabii o karbonhidratlar, çikolatalar kilo olarak geri dönüyor. Böyle skinny'lere de giremeyince gelsin alışveriş. Size bir sır vereyim mi? Tartılar yanır, skinny'ler asla. Peki bu sevgi açlığını yemekle doyurmak gibi mi?
Ay Sergen Bey ben hiç sevmedim bu analizi. Yani öyle psikolojik altyapıları falan karıştırmayalım işin içine. Sonra sırada kuaför masrafı var. Ki aslında hiç olmamalı. Çünkü böyle dönemlerde kuaför asla ama asla gidilmeyecek yerler listesinde 1. sırada. Böyle tepesinde neon ışıklar çakıyor. Bana gelmeyin, gelmeyin, çok üzerim sizi diye. O anlarda var ya, o cinnet anlarında ne geri dönüşsüz dip boyalar, ne permalar, ne platinler. Setenay. Oğlum biz terk edildik ve bir gece içiyoruz, sabah bir şey kalmıyor. Doğru olanı da o. Sergen Bey, siz var ya hiç canınızı acıtacak biri tarafından terk edilmemişsiniz de ondan. Sana lafım bile yok. Açmıyor. Benim gidip arkadaşımı kendinden kurtarmam gerekiyor. Kusura bakmayın, görüşürüz. Yani siz de maaşımdan kesiyorsanız kesin Sergen Bey. Ne yaparsanız yapın. Gerekirse hiç maaş vermeyin, ben gidiyorum. Güneş, sende kuaförün numarası var mı? Fön sesinden derdimi anlatamadım ki. Durağı aradım, taksi yok. Şimdi taksi bulmaya dışarı çıkıyorum. Sen neredesin? Tamam, ben de metroya koşuyorum. Ya artık hangimiz önce yetişirse durdursun onu. Tamam. Pardon, buyur. Yetiştim değil mi? Ay, hadi. Ay, ya yapmış. Setin. Ay çok şükür. Güzel olmuş. Bence şu. Buldum, koşun. Setenay. Annem. Ne yapıyorsun prensesim? Niçin yaptın böyle bir şey kendine ya? Biraz değişiklik istedim. Yavrum fön çektirseydin. Bebeğim benim, bu illet Beyoncé'ye bile yakışmadı. Sen ne yaptın ya? Çabuk Güneş, çabuk. Tamam, elimden geleni yapıyorum. Kurtaracağız seni, hiç merak etme. Boya da hazır. Hah, bir de bu saça boya mı yapılacak? Hem de açıcılı falan. Tebrik ederim. Arkadaşım, sen insan mısın ya? Fermo üstüne açıcılı boya olur mu ya? Senin Allah'ın yok mu? Çekil şuradan, gözüm görmesin, vicdansız. Ya yeter ya. Ben sadece bir değişiklik istedim. Eski Setenay'dan kurtulmak istedim. O Ezi'yi görmek istemiyorum aynada. O Emre'ye 2 defa şans veren Setenay'ı görmek istemiyorum. Yok, saç yıkamadan olmaz. Kalk çabuk. Gel. Vallahi teşekkür edeceksin sonra bize, vallahi. Hemen bu saçı yıkayabilir miyiz? Ne yaptın sen ya? Seri olalım, seri. Yandı kafa. Kızlar iyi ki geldiniz ya. Yoksa saçım ellerimde kalacaktı. Sen öyle de güzel olurdun. Setenay, biz bugün ne yaptık biliyor musun? Ne yaptınız? Aşkım biz bugün bankaya gittik ve Emre'yi herkesin içinde rezil rüsva ettik. Böyle tüküre tüküre suratına. Ağzınızdan bal damlıyor. Canlarım benim ya. Aslında sana söylemeyecektik. Dedik ki zaten kolay atlatıyor, hatırlatmayalım. Ama kolay atlatılmıyor. Öldürmüyor adam. Yani öldürmüyordur. Ben Emre'den öncesini pek hatırlamıyorum da. Öldürmüyor prensesim, kesin bilgi. Senin hojelerini seçtim. Bayıldım. Evet, hala gülebiliyorduk. En kötüsünü atlattığımızı düşünüyorduk. Daha kötü ne olabilirdi ki? Ya kızlar, hani Meryem bana Alaz'a güvenme demişti ya. Gene mi aynı konudayız? Hayır değil. Belki de Meryem yanılıyor. Ben bu sefer Alaz'a güvenmeyi seçtim ama tamamen kendimi bırakmadım. Şöyle minicik, azıcık güvendim. İyi yapmışım değil mi? Hiç de iyi yapmamıştı. Harika. Hoş geldin. Babanın öldüğü gün İsviçre'deydim demiştin. Doğru muydu? Thank you.